22 Temmuz 1996. Atlanta'daki Olimpiyat Stadyumu o gece sadece spor tarihinin değil, insanlık tarihinin de en unutulmaz anlarından birine tanıklık ediyordu. Yaklaşık 80 bin kişi tribünlerdeydi. Milyarlarca insan televizyonlarının başında nefesini tutmuş bekliyordu. Kimse sıradaki ismi bilmiyordu. Sahnenin ortasında yükselen dev olimpiyat kazanı karanlığın içinde sessizce bekliyordu. Sonra ışıklar tek bir noktaya çevrildi. Elinde olimpiyat meşalesiyle bir adam yürümeye başladı. Onu tanımamak imkansızdı. Bir zamanlar ringe dans ederek giren, rakiplerini kelimeleriyle bile korkutabilen, kendisine en büyük diyen adamdı. Muhammed Ali. Fakat bu kez attığı her adım farklıydı. Elleri durmadan titriyordu. Kolları, yıllar önce milyonları hayran bırakan o kusursuzluğundan eser taşımıyordu. Yüzünde tek bir ifade vardı, kararlılık. Parkinson hastalığı bedenini yıllardır yavaş yavaş ele geçiriyordu. Kasları itaat etmiyor, hareket etmek her geçen gün daha da zorlaşıyordu. Ama gözleri hala aynı ateşi taşıyordu. Meşaleyi kaldırmaya çalıştı. Titreyen eli, alevi olimpiyat kazanına uzatırken stadyumdaki uğultu tamamen kesildi. 10 binlerce insan sessizdi. Kimse konuşmuyordu. Çünkü herkes aynı gerçeği izliyordu. Bir zamanlar dünyanın en hızlı yumruklarını atan adam, şimdi kendi bedenine karşı verdiği savaşı kaybetmemek için mücadele ediyordu. Alev sonunda kazana ulaştı. Gökyüzünü ışık kapladı. Stadyum saniyeler boyunca alkıştan adeta sarsıldı. O an insanlar yalnızca olimpiyat ateşinin yanışını izlemiyordu. Bir efsanenin iradesine tanıklık ediyordu. Muhammed Ali o gece tek kelime etmeden milyonlara bir ders verdi. Gerçek güç her zaman en sert yumruğu atabilmek değildi. Gerçek güç, bedenin seni yarı yolda bıraksa bile yürümeye devam edebilmekti. Çünkü Ali'nin en büyük rakibi ne Sonny Liston'dı, ne Joe Frazier, ne de George Foreman. En zorlu rakibi kendi bedeniydi. Ve ironik olan şuydu, dünya onu yıllarca ringde kazandığı zaferlerle alkışlamıştı. Fakat en büyük zaferi ringden indikten çok sonra gelecekti. Muhammed Ali'nin hikayesi sadece bir boksörün yükselişi değildi. Bu, yoksulluktan zirveye çıkan, dünyanın en güçlü adamına dönüşen, inandıkları uğruna her şeyini kaybeden ve sonunda insan iradesinin sembolü haline gelen bir adamın hikayesiydi. Bu, Muhammed Ali'nin hikayesi. Muhammed Ali. Dünya onu en büyük olarak tanıyacaktı. Ancak bu hikaye şampiyonluk kemerleriyle ya da milyonların alkışlarıyla başlamadı. Her şey Amerika'nın Kentucky eyaletindeki Louisville şehrinde doğan sıradan bir çocuğun hayatıyla başladı. 17 Ocak 1942. Dünya, İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesindeydi. Amerika'nın güneyinde ise savaşın dışında başka bir mücadele yaşanıyordu. Irk ayrımcılığı. Siyahiler ve beyazlar aynı şehirde yaşıyor fakat aynı hayatı paylaşamıyordu. Otobüslerde farklı yerlere oturuyor. Restoranlarda farklı kapılardan giriyor. Okullarda ayrı eğitim görüyorlardı. İşte Cassius Marcellus Clay Jr. böyle bir dünyanın içine gözlerini açtı. Babası tabela ressamıydı. Annesi ise evlere temizlik yaparak aile bütçesine katkı sağlıyordu. Varlıklı değillerdi ama çocuklarına hayal kurmayı yasaklamadılar. Cassius diğer çocuklardan farklıydı. Yerinde duramıyordu. Sürekli konuşuyor, sürekli hareket ediyor. Bulunduğu her ortamda dikkat çekmeyi başarıyordu. Henüz kimse bilmiyordu. O bitmek, bilmeyen enerji bir gün dünyanın en tanınan sporcularından birini ortaya çıkaracaktı. 12 yaşına geldiğinde hayatını değiştirecek olay yaşandı. Bir gün arkadaşlarıyla birlikte Louisville'deki bir fuara gitmişti. Orada kendisine kırmızı bir bisiklet aldı. Yeni bisikletiyle gurur duyuyordu. Fuarı gezdikten sonra geri döndüğünde ise bisiklet yerinde yoktu. Çalınmıştı. Öfkeden deliye dönen Cassius hırsızı bulup dövmek istediğini söylüyordu. Tam o sırada yolu polis memuru Joe Martin ile kesişti. Martin aynı zamanda gençlere boks eğitimi veren bir antrenördü. Cassius'un öfkesini dikkatlice dinledi. Sonra tarihe geçecek o cümleyi söyledi. Önce dövüşmeyi öğrenmelisin. Bu cümle yalnızca bir tavsiye değildi. Bir hayatın yönünü değiştiren dönüm noktasıydı.
Cassius ertesi gün spor salonuna gitti. İlk antrenmanında bile durmadan çalıştı. Herkesten önce geliyor, herkesten sonra ayrılıyordu. Ringde geçirdiği her dakika kendisini biraz daha geliştiriyordu. Çok kısa süre içinde amatör turnuvalarda dikkat çekmeye başladı. Rakiplerini sadece hızıyla değil, özgüveniyle de şaşırtıyordu. Henüz bir çocuktu. Ama kendisinden yıllarca büyük sporcuların bile söylemeye cesaret edemeyeceği cümleleri kuruyordu. Kazanacağım. Bu söz zamanla onun imzasına dönüşecekti. Yıllar sonra dünyanın duyacağı kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım sözü işte bu yılların ürünüydü. Ring onun için yalnızca dövüşülen bir yer değildi, kendini ifade ettiği sahneydi. Fakat önünde hala uzun bir yol vardı. Çünkü birkaç yıl sonra genç Cassius Clay yalnızca Amerika'nın değil, dünyanın kaderini değiştirecek bir yolculuğa çıkacaktı. O yolculuğun ilk durağı ise 1960 Roma Olimpiyatları olacaktı. 1960 yılı Cassius Clay henüz 18 yaşındaydı. Amatör kariyerinde peş peşe zaferler kazanmış, Amerika'nın en dikkat çeken genç boksörlerinden biri haline gelmişti. Şimdi ise önünde çok daha büyük bir sınav vardı. Roma Olimpiyatları. Bu organizasyon yalnızca madalya kazanılan bir turnuva değildi. Dünyanın en iyi sporcuları burada kendilerini kanıtlıyor, geleceğin efsaneleri ilk kez burada sahneye çıkıyordu. Roma'da çıktığı her maçta rakiplerine üstünlük kurdu. Hızı, refleksleri, ayak hareketleri, daha önce görülmemiş bir boks tarzı sergiliyordu. Ağır sıklet boksunun sert ve yavaş temposuna alışkın olan seyirciler, ringde adeta dans eden bir sporcu izliyordu. Her galibiyetle birlikte dikkatler biraz daha onun üzerine çevrildi ve sonunda final günü geldi. Rakibi Polonyalı deneyimli boksör Zbigniew Pietrzykowski'ydi. 3 round boyunca büyük bir mücadele yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin altın madalyasını kazanan isim Cassius Clay olmuştu. Henüz 18 yaşındaydı. Boynuna altın madalya takılırken yüzündeki gülümseme geleceğe dair büyük hayaller kurduğunu gösteriyordu. Amerika'ya döndüğünde kahraman gibi karşılandı. Gazeteler ondan övgüyle bahsediyor. Televizyon programları genç şampiyonu ağırlamak istiyordu. Artık herkes onun profesyonel boksta da büyük başarılar kazanacağını düşünüyordu. Fakat madalyanın getirdiği gurur çok uzun sürmedi. Çünkü ülkesine döndüğünde onu bekleyen gerçek değişmemişti. Bir gün yalnızca ten renginden dolayı bir restoranda kendisine hizmet verilmediği anlatılır. Olimpiyat şampiyonu olmuştu. Ülkesini temsil etmişti. Altın madalya kazanmıştı. Yine de siyahi olduğu için ikinci sınıf insan muamelesi görüyordu. Yıllar boyunca anlatılan en meşhur hikayelerden biri de bu döneme dayanır. Anlatıya göre Cassius, yaşadığı bu olayın ardından altın madalyasını Ohio Nehri'ne fırlattı. Bu hayal kırıklığı onun dünyaya bakışını derinden etkiledi. Sadece büyük bir sporcu olmak artık yeterli değildi. Kim olduğunu, neye inandığını ve hangi değerler uğruna mücadele edeceğini de belirlemesi gerekiyordu. Önünde yeni bir yol vardı. Bu yol, onu yalnızca dünya şampiyonluğuna değil, tarihin en tartışmalı ve en cesur spor figürlerinden biri olmaya götürecekti. Ve o yolun ilk adımı hayatını sonsuza kadar değiştirecek insanlarla tanışması olacaktı. Roma Olimpiyatlarının ardından profesyonel boks dünyasının kapıları Cassius Clay'e ardına kadar açılmıştı. Artık her maçı daha büyük salonlarda oynanıyor. Her galibiyeti gazetelerin manşetlerini süslüyordu. Fakat insanlar yalnızca ringdeki performansını konuşmuyordu. Konuşma tarzı, kendine olan sarsılmaz güveni, rakipleriyle alay eden şiirleri hiç durmadan konuşması. Cassius Clay, o güne kadar alışılmış hiçbir boksöre benzemiyordu. Bir maçtan önce sonucu tahmin ediyor, hatta rakibini kaçıncı roundda yeneceğini bile söylüyordu. Çoğu kişi 12-1 olarak görüyordu. O ise bunun bir oyun olduğunu biliyordu. Rakibini daha ringe çıkmadan zihinsel olarak yormaya çalışıyordu. Basın toplantıları onun için bir mücadele alanına dönüşmüştü. Mikrofonu eline aldığı anda salondaki bütün dikkat üzerine toplanıyordu. Kimi insanlar onu seviyordu, kimileri ise ondan nefret ediyordu. Ama kimse onu görmezden gelemiyordu. 1962 yılında Miami'de önemli bir isimle tanıştı. Malcolm X. Malcolm siyahi hakları mücadelesinin en etkili liderlerinden biriydi. Malcolm'un konuşmaları Cassius üzerinde derin bir etki bıraktı. İlk kez yıllardır içinde büyüyen sorulara farklı cevaplar buluyordu. Irkçılık, kimlik, inanç ve özgürlük. Every case of police brutality against a Negro follows the same pattern. They attack you, bust you all upside your mouth, and then take you to court and charge you with assault.
What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? What kind of social or political system is it when a black man has no voice in court, has nothing on his side other than what the white man chooses to give him? My brothers and sisters, we have to put a stop to this. And it will never be stopped until we stop it ourselves. Bu süreçte İslam Milleti hareketiyle daha yakın ilişkiler kurmaya başladı. Ancak bunu uzun süre kamuoyundan gizledi. Çünkü biliyordu, Amerika'nın en popüler sporcularından biri olarak böyle bir karar vermesi büyük tartışmalar yaratacaktı. 1964 yılına gelindiğinde sıra hayatının en büyük maçına gelmişti. Rakibi Sonny Liston. Dünya ağır siklet şampiyonu. Korkulan bir yumruk gücüne sahipti. Pek çok kişi bu maçın kısa süreceğini düşünüyordu. Tahminler açıktı. Genç Cassius Clay'in Liston karşısında şansı yoktu. Fakat Cassius yine herkesi şaşırttı. Maç öncesi günlerde Liston'u sürekli hedef aldı. Onunla alay etti. Şiirler yazdı. Basının önünde bağırdı. Rakibini öfkelendirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Gazeteler onu ciddiye almıyordu. Ama Cassius'un planı işliyordu. 25 Şubat 1964 gecesi zil çaldığında ringde bambaşka bir mücadele başladı. Cassius hızını sonuna kadar kullandı. Liston'un ağır yumruklarından kaçıyor, her fırsatta karşılık veriyordu. 6. rounddan sonra beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Sonny Liston, omzundaki sakatlık nedeniyle maça devam edemeyeceğini açıkladı. Ve böylece henüz 22 yaşındaki Cassius Clay, dünyanın yeni ağır siklet şampiyonu oldu. Ringin ortasında defalarca aynı cümleyi haykırıyordu. "Ben en büyüğüm." Bu söz yalnızca o gecenin değil, spor tarihinin en unutulmaz cümlelerinden biri haline gelecekti. Fakat asıl deprem birkaç gün sonra yaşandı. Cassius Clay kameraların karşısına geçti ve tüm dünyaya yeni ismini açıkladı. Yes, sir. It's Muhammad Ali. Muhammad means worthy of all praises, and Ali means most high in the Asian African language. How long have you had the name? Well, for about 2 weeks now. Was anybody special gave you the name? Yes, sir. My leading teacher, the most honorable Elijah Muhammad. Is this part of the religious beliefs and Yes, concepts? sir. Yes, sir. I'm going to soon take a world tour, and I'll be going out through Asia and Africa, Egypt, the holy city Mecca, and all of these real holy lands. You must be of the Islamic faith, and you must have a Islamic name to enter the gates. Artık Cassius Clay değildi. Artık Muhammed Ali'ydi. Cassius Clay isminin kölelik döneminden kaldığını söylüyor, kendisine ait olmayan bir ismi taşımayı reddediyordu. Yeni ismiyle birlikte yeni bir hayat seçmişti. We want to be called after names of our people, which are names that fit us black people, and Clay was a white man's name, it was a slave name. And I'm no longer Clay, I'm no longer a slave, so now I'm Muhammad Ali. Amerika'da büyük bir tartışma başladı. Gazetelerin önemli bir bölümü uzun süre ona Muhammed Ali demeyi reddetti. Televizyon programlarında hala eski adı kullanılıyordu. Bazı rakipleri de aynı tavrı sürdürdü. Fakat Ali kararından geri adım atmadı. "Ben kim olduğuma kendim karar veririm." Mesajı son derece açıktı. Bu artık yalnızca bir boks hikayesi değildi. Muhammed Ali, ringin dışındaki mücadelesini de başlatmıştı. Önümüzdeki yıllarda vereceği kararlar, sadece spor dünyasını değil, Amerikan siyasetini ve milyonlarca insanın düşünce biçimini de etkileyecekti. Muhammed Ali artık dünya ağır siklet şampiyonuydu. Fakat onun için şampiyonluk yolun sonu değil, başlangıcıydı. 1964'ten sonra ringe her çıktığında yalnızca kemerini korumuyordu. Bir efsaneyi inşa ediyordu. Her maç öncesi gazetecilerin karşısına geçiyor. Rakiplerini şiirlerle küçümsüyor. Kaçıncı round'u kazanacağını tek tek söylüyordu. Birçok kişi bunun gösteriş olduğunu düşünüyordu. Fakat maç başladığında söylediklerinin büyük kısmı gerçekleşiyordu. Muhammed Ali yalnızca rakiplerinin vücuduna değil, zihinlerine de saldırıyordu. Onları
daha ilk gong çalmadan yıpratıyordu. Ringe çıktığında ise bambaşka bir görüntü ortaya çıkıyordu. O yıllarda ağır sıklet boksörleri yere sağlam basan, güçlü yumruklar atan dövüşçülerdi. Ali ise sürekli hareket ediyordu. Ayakları hiç durmuyordu. Rakibinin etrafında adeta dans ediyor. En beklenmedik anda yumruğunu gönderiyordu. İşte o günlerde söylediği söz, spor tarihinin en unutulmaz cümlelerinden biri haline geldi. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım. You know how great I am. I don't have to tell you about my strategy. Let my trainer tell you. Bodine, come here. Bodine, tell him, what are we going to do? You're going to float like a butterfly and sting like a bee. Rumble, young man, rumble. That's what we're going to do. You heard it. That's my trainer. Bu yalnızca bir slogan değildi. Onun dövüş stilinin özetiydi. Hız, zeka, zamanlama ve kusursuz ayak hareketleri. Muhammed Ali, ağır sıklet boksunun kurallarını yeniden yazıyordu. 1965 yılında Sonny Liston ile rövanş maçı yapıldı. İlk karşılaşmanın şans eseri bittiğini düşünenler için bu, gerçek cevabın verileceği geceydi. Maç başladı. İlk roundda Ali aniden sağ yumruğunu çıkardı. Liston yere düştü. Hakem saymaya başladı. Salondaki binlerce kişi ne olduğunu anlayamamıştı. Yumruk o kadar hızlı gelmişti ki birçok kişi darbenin isabet ettiğini bile görememişti. Fotoğrafçılar tam o anda tarihin en ikonik spor karelerinden birini yakaladı. Muhammed Ali yerde yatan Sonny Liston'ın üzerine eğilmiş. Ona ayağa kalkmasını haykırıyordu. Bu kare yalnızca boks tarihinin değil, spor tarihinin en unutulmaz fotoğraflarından biri olarak hafızalara kazındı. Ancak maçın ardından tartışmalar başladı. Bazıları yumruğun çok kısa olduğunu, Liston'un bilerek yere düştüğünü iddia etti. Bu yumruk yıllar boyunca hayalet yumruk olarak anıldı. Aradan geçen onlarca yıla rağmen bu tartışma hiçbir zaman tamamen sona ermedi. Muhammed Ali ise bu söylentilere tek bir cevap verdi. Kazandım. Onun için gerisi önemli değil. Şampiyonluğunu korudukça ünü büyümeye devam etti. Artık yalnızca Amerika'nın değil, dünyanın en tanınan sporcularından biriydi. Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Güney Amerika'ya kadar milyonlarca insan onun maçlarını takip ediyordu. Çocuklar onun gibi konuşuyor. Genç boksörler onun ayak hareketlerini taklit ediyordu. Her galibiyet efsanesini biraz daha büyütüyordu. Fakat Ali'nin yükselişi yalnızca hayranlık uyandırmıyordu. Sivri dili, siyasi açıklamaları ve inancını açıkça savunması onu aynı zamanda Amerika'nın en tartışmalı isimlerinden biri haline getiriyordu. Çünkü çok yakında hayatının en zor kararını verecekti ve bu karar ona dünya şampiyonluğundan çok daha ağır bir bedel ödetecekti. 1967 yılı Muhammed Ali kariyerinin zirvesindeydi. Dünya ağır sıklet şampiyonuydu. Yenilmez görünüyordu. Milyonlar kazanıyordu. Önünde uzun yıllar sürecek parlak bir kariyer vardı. Fakat dünyanın gündemi artık boks değildi. Vietnam Savaşı giderek büyüyor. Binlerce Amerikan askeri Güneydoğu Asya'ya gönderiliyordu bir gün. Muhammed Ali'ye de celp kağıdı ulaştı. Artık orduya katılması gerekiyordu. Milyonlar onun ne yapacağını merak ediyordu. Çoğu kişi tek bir karar bekliyordu: askere gitmesi. Ali için bu yalnızca savaşa karşı çıkmak değildi. Vicdanıyla hareket ettiğini söylüyordu. İnancı gereği savaşa katılmayacağını, kendisini tanımayan insanlarla savaşmak istemediğini ifade ediyordu. My conscience won't let me go shoot my brother or some darker people or some poor hungry people in the mud for big powerful America and shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. They never put no dogs on me. They never robbed me of my nationality, raped and killed my mother and father. What, I'm gonna shoot them for what? How can I go shoot them? Them little poor little black people, little babies and children and women. How can I shoot them poor people? I would just take me to jail. Ali more than held his own against students who had a far better formal education than he. I'm saying you talking about me about some draft, and all of you white boys are breaking your neck to get to Switzerland and Canada and London. I'm not gonna help nobody get something my Negroes don't have. If I'm gonna die, I'll die now, right here fighting you. If I'm gonna die, you my enemy. My enemies are white people, not Viet Congs or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home.
Bu açıklamanın ardından Amerika ikiye bölündü. Kimileri onu cesur buldu, kimileri ise vatan haini ilan etti. Gazeteler günlerce bu kararı manşetlerine taşıdı. Televizyonlarda Ali'nin adı tartışılıyordu. Kamuoyundaki baskı giderek büyüyordu. Sonunda beklenen karar açıklandı. Muhammed Ali'nin dünya ağır siklet şampiyonluğu elinden alındı. Boks lisansı iptal edildi. Profesyonel olarak ringe çıkması yasaklandı. Pasaportuna el konuldu. Hakkında dava açıldı. Suçlu bulunması halinde yıllarca hapis yatma ihtimali vardı. Henüz 25 yaşındaydı. Bir sporcunun fiziksel olarak en güçlü olduğu dönemde hayatının en verimli yılları elinden alınmıştı. Ali ise geri adım atmadı. İnandığım şeyi satacak değilim. Mesajı son derece açıktı. Şampiyonluğu kaybetmeyi kabul ediyordu. Parasını kaybetmeyi kabul ediyordu. Kariyerini kaybetmeyi bile göze alıyordu. Ama inandığı değerlerden vazgeçmeyecekti. Ringlerden uzak kaldığı yıllarda ülkenin dört bir yanında konuşmalar yaptı. Üniversitelere gitti. Gençlerle buluştu. Özgürlük, inanç, ırk eşitliği ve vicdan üzerine konuştu. Bir zamanlar yalnızca büyük bir boksör olarak görülen Muhammed Ali, artık çok daha büyük bir simgeye dönüşüyordu. Yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından dava Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'ne kadar taşındı. 1971 yılında mahkeme oy birliğiyle Ali'nin mahkumiyet kararını bozdu. Bu karar yalnızca Muhammed Ali için değil, Amerikan hukuk tarihi açısından da önemli bir dönüm noktasıydı. Artık yeniden ringe çıkmasının önünde engel kalmamıştı. Ancak geri döndüğünde karşısında bambaşka bir dünya vardı. Genç şampiyon gitmiş, yerine 3,5 yıl boyunca ringlerden uzak kalmış bir boksör gelmişti. Üstelik ağır sikletin yeni kralı da belliydi. George Foreman. Yumruk gücüyle rakiplerini birkaç roundda nakavt eden genç şampiyon yenilmez gibi görünüyordu. Birçok kişi Muhammed Ali'nin eski günlerine dönemeyeceğini düşünüyordu. Fakat Ali'nin en büyük özelliği hiçbir zaman yalnızca yumrukları olmamıştı. O, insanların imkansız dediği anlarda yeniden ayağa kalkmayı biliyordu. Ve şimdi boks tarihinin en unutulmaz gecesine doğru yürüyordu. 30 Ekim 1974. Yer: Zaire. Bugünkü adıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Ağır Siklet Şampiyonluğu için milyonların beklediği gece sonunda gelmişti. Ringin bir köşesinde henüz 25 yaşındaki George Foreman, korkutucu bir nakavt gücüne sahipti. Joe Frazier'i, Ken Norton'u kısa sürede yere sermişti. Uzmanların büyük bölümü tek bir tahminde birleşiyordu. Muhammed Ali'nin bu maçı kazanması neredeyse imkansızdı. Çünkü Ali artık 32 yaşındaydı. Yıllarca ringlerden uzak kalmıştı. Eski hızını kaybettiği düşünülüyordu. Fakat Muhammed Ali'nin planı kimsenin aklına gelmeyecek kadar cesurdu. Maç başlar başlamaz herkes şaşkına döndü. Ali sürekli geri çekiliyordu. Sırtını ring iplerine yaslıyor, Foreman'ın sert yumruklarını karşılıyordu. Tribünlerdeki insanlar bunun büyük bir hata olduğunu düşünüyordu. Foreman ise tüm gücüyle saldırmaya devam ediyordu. Dakikalar geçtikçe bir şey değişmeye başladı. Her sert yumruk George Foreman'ın enerjisinden biraz daha çalıyordu. Ali ise yalnızca savunma yapmıyordu. Sürekli konuşuyordu. Foreman'ın kulağına eğiliyor, onu kışkırtıyor, moralini bozuyordu. Daha sert vur George. Hepsi bu kadar mı? Foreman öfkelendikçe daha fazla güç harcıyordu. Ali'nin planı işlemeye başlamıştı. Yıllar sonra bu stratejiye bir isim verilecekti. Rope a dope. Rakibin kendi gücüyle tükenmesini beklemek. 8. roundda Foreman'ın hareketleri yavaşlamıştı. İşte Ali'nin beklediği an gelmişti. İplerden ayrıldı. Peş peşe sağ ve sol yumruklar gönderdi. Foreman sendeledi. Bir yumruk daha ve dünya şampiyonu yere düştü. Hakem saymaya başladı. George Foreman ayağa kalkamadı. Muhammed Ali yeniden dünya ağır siklet şampiyonuydu. Stadyum büyük bir coşkuya boğuldu. Tribünlerden tek bir ses yükseliyordu. Ali Bomaye. Bu ifade yerel dilde Ali, onu öldür anlamına geliyordu. O gece Muhammed Ali yalnızca bir kemer kazanmadı. İmkansız görüneni başararak spor tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine imza attı. Ancak onun hikayesi henüz tamamlanmamıştı. Bir yıl sonra, bu kez karşısında eski düşmanı Joe Frazier vardı. Filipinlerin başkenti Manila'da yapılan karşılaşma, boks tarihinin en acımasız savaşlarından biri olarak anılacaktı. Zil çaldı. Muhammed Ali ve Joe Frazier 3. kez birbirlerine doğru yürüdü. İlk saniyeden itibaren bunun sıradan bir boks maçı olmayacağı belliydi.
Ali, her zamanki gibi ayaklarının üzerinde hafifçe dans ediyor, hızlı kombinasyonlarla mesafeyi korumaya çalışıyordu. Frazier ise hiç durmuyordu. Başını öne eğiyor, her adımda biraz daha yaklaşıyor, fırsat bulduğu anda meşhur sol kroşesini savuruyordu. Roundlar ilerledikçe tempo düşmedi. Aksine her gong iki boksörü biraz daha acımasız hale getiriyordu. Ali'nin yüzüne isabet eden sert yumruklar onu defalarca ring iplerine kadar itti. Frazier ise aldığı her darbeye rağmen geri çekilmeyi reddediyordu. Salonun içindeki boğucu sıcaklık artık üçüncü bir rakibe dönüşmüştü. Ter iki sporcunun gözlerine akıyor, nefes almak her geçen dakika daha da zorlaşıyordu. 8. rounddan sonra iki boksör de yalnızca rakibiyle değil, kendi bedenleriyle savaşmaya başlamıştı. Ali, yorulan Frazier'i uzaktan yakalamaya çalışıyor. Sağ direklerini peş peşe gönderiyordu. Frazier ise her yumruktan sonra yeniden ayağa kalkıyor. Bir adım daha atıyordu. 11. ve 12. roundlarda Ali'nin yumrukları etkisini artırdı. Frazier'in yüzü tanınmayacak hale gelmişti. Özellikle sol gözü tamamen kapanmıştı. Artık rakibini tek gözüyle görmeye çalışıyordu. Buna rağmen saldırmayı bırakmadı. Her yumrukta bütün gücünü ortaya koyuyordu. 14. raunda gelindiğinde ringde iki şampiyon değil, iki savaşçı vardı. Ali son enerjisini toplayarak peş peşe sert kombinasyonlar çıkardı. Frazier'in başı defalarca geriye savruldu. Zil çaldığında köşesine yürüyen Joe Frazier'in artık neredeyse hiçbir şeyi göremediği anlaşılıyordu. Antrenörü Eddie Fuch, sporcusunun yüzüne baktı. Birkaç saniye düşündü. Sonra eldivenlerini çözmeye başladı. Frazier devam etmek istedi ama Fuch kararını vermişti. Bu kadar. Hakem maçı bitirdi. Muhammed Ali dizlerinin üzerine çökecek kadar tükenmişti. Yıllar sonra o geceyi tek bir cümleyle anlatacaktı. Ölüme en yakın hissettiğim an buydu. Bu söz, ringde yaşananların ne kadar ağır olduğunu anlatmaya yetiyordu. Artık Muhammed Ali yalnızca dünyanın en büyük boksörü olarak görülmüyordu. O, insan iradesinin sınırlarını zorlayan bir savaşçıya dönüşmüştü. Fakat yıllarca aldığı darbelerin bir bedeli vardı. Ve bu bedel, ringden ayrıldıktan sonra yavaş yavaş ortaya çıkacaktı. Yıllar boyunca Muhammed Ali'nin yumrukları rakiplerini yıktı. Fakat zaman hiç kimseye yenilmiyordu. 1981 yılında profesyonel boksa veda ettiğinde geride 61 maç, 56 galibiyet ve sayısız unutulmaz an bırakmıştı. Artık ring sessizdi. Body wanted to do things that it couldn't do. My mind said do it, but I couldn't do it. And Father Time, nature got me. For years, family members and friends had been urging Ali to retire. This time he says he will and appears to mean it. Just have to face it. Nothing lasts ever, not even Muhammad Ali. James Walker, ABC News. 1984 yılında doktorlar teşhisini açıkladı. Parkinson sendromu. Hastalık, Ali'nin hareketlerini yavaşlatıyor, konuşmasını zorlaştırıyor. Bir zamanlar yıldırım gibi çalışan bedenini her geçen gün biraz daha ele geçiriyordu. Dünyanın en hızlı ellerine sahip adam artık bir bardağı kaldırırken bile zorlanıyordu. Onu tanıyan milyonlar için bu manzara tarifsizdi. Fakat Muhammed Ali, hastalığın kendisini tanımlamasına hiçbir zaman izin vermedi. Tedavi gördü, dünyayı dolaşmaya devam etti. Yardım kuruluşlarına destek verdi. İnsani yardım faaliyetlerine katıldı. Savaş mağdurlarını ziyaret etti. Çocuklarla buluştu. Artık insanlara umut veren şey yumrukları değil, hayata karşı gösterdiği direnişti. Ve sonra? ...22 Temmuz 1996. Atlanta Olimpiyatları. Stadyumdaki 10 binlerce insan ayağa kalktı. Milyarlarca kişi ekran başındaydı. Muhammed Ali titreyen elleriyle olimpiyat meşalesini kaldırdı. O an spor tarihinin en unutulmaz görüntülerinden biri ortaya çıktı. Çünkü insanlar yalnızca eski bir şampiyonu izlemiyordu. İradesiyle milyonlara ilham veren bir insanı izliyordu. Ali'nin o görüntüsü belki de bütün kariyerini özetliyordu. Ringde kazandığı kemerlerden daha değerli bir anı temsil ediyordu. Yıllar geçtikçe sağlık durumu ağırlaştı. Konuşmaları kısaldı. Kameraların karşısına daha az çıkmaya başladı. Fakat adı hiçbir zaman unutulmadı. 2012 Londra Olimpiyatlarının açılış töreninde bir kez daha milyonların karşısına çıktı. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Yine de salondaki alkışlar dakikalarca sürdü. Çünkü herkes aynı gerçeği biliyordu. Bazı insanlar yalnızca yaşadıkları döneme ait değildir. Muhammed Ali de onlardan biriydi. 3 Haziran 2016. Dünya büyük bir haberle sarsıldı.
Muhammed Ali 74 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze törenine devlet başkanları, sporcular, sanatçılar ve dünyanın dört bir yanından binlerce insan katıldı. Çünkü uğurlanan kişi sadece eski bir dünya şampiyonu değildi, bir semboldü. Geride yalnızca rekorlar bırakmadı. İnsanlara inandıkları değerler uğruna bedel ödemekten korkmamayı öğretti. Haksızlık karşısında sessiz kalmamayı öğretti. Şöhretin gelip geçici, karakterin ise kalıcı olduğunu gösterdi. Muhammed Ali'nin hikayesi ringde başladı. Ama onu ölümsüz yapan şey ringin dışında verdiği mücadeleydi. Bugün hala yeni nesil boksörler onun videolarını izliyor. Sporcular onun cesaretinden ilham alıyor. Ve milyonlarca insan adını duyduğunda tek bir cümleyi hatırlıyor: ben en büyüğüm. Belki gerçekten de öyleydi. Çünkü bazı şampiyonlar kemerleriyle hatırlanır. Muhammed Ali ise dünyayı değiştiren cesaretiyle hatırlanmaya devam edecek. Ali, Bomaye, Ali, Bomaye, Ali, Bomaye, Ali, Bomaye. That mean kill him.